Esenlikler dostlar. Yeni bir videoyla giriş yapıyoruz şimdi. Uzun zamandır beklenen video aslında. Gen 1-5 arası kahramanlar. Neler olmalı, neler olmamalı. 50-0-50 oynayan arkadaşlar için anlatacağım daha çok. Zaten 50-20-30 oynayanlar kahraman rehberine pek ihtiyaçları yok. Çünkü onlar her genin kahramanlarını genellikle alıyorlar. Çünkü ne demiştik? 50-20-30 genellikle balina oyuncular için daha uygundur. Balina oyuncular zaten her genin kahramanlarını rahatlıkla alabildiği için onlara hani şunu alın şunu almayın dememe pek gerek kalmıyor. Onlar daha çok rallilerde hangi kahramanları kullanmalıyız, bireysel saldırılarda neler daha çok işimize yarar onlara bakmaları lazım. Şimdi 60-40 oynayan arkadaşlar da bu kanalda pek bir şey bulamayabilirler benim kanalımda. Çünkü 60-40'ın hiçbir faydasını ben görmedim şimdiye kadar ne savunmada ne saldırıda. Hiçbir faydasını görmediğim bir şey de anlatmak istemiyorum açıkçası. Yani 60-40-0 sadece 60-40-0 oynayanlar var diye bunu anlatmak bana saçma geliyor. Prosedür icabı bile olsa. Yani o konuları anlatan başka kanallar bulabilirsiniz. Hani ben şey yapmayayım onlara. Ben çok önlerini kesmiş olmayayım yani açıkçası. Çünkü sevmediğim bir şey. Yani 60-40-0 oynamayı da sevmiyorum. Sevmediğim bir şeyi de anlatamam. O yüzden de hiç girmek istemiyorum bu konulara. Direkt ben 50-0-50 üzerinden anlatacağım sizlere. Şimdi burada size bir tablo hazırlamış oldum direkt. Gen 1'den Gen 6'ya kadar. Gen 6'yı pek görmediğim için şu anda sadece istatistik olarak anlatacağım. Gen 1 ve Gen 5 arasını tamamen anlatacağım. Sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Gen 1 geldiği zaman zaten direkt oyuna başladığımız zaman Gen 1 ile başlıyoruz. Şimdi Gen 1 ile başladığımız zaman zaten elimizde ki kahramanlar çok kısıtlı. Yani Howard zaten bizim direkt oyunun bize full ettirdiği şey. Oyunun bize full ettirdiği bir piyade. Mor piyade. E, Howard'ı görüyorsunuz zaten. Jabel ve Queen var. Şimdi Jabel zaten oyun Jabel'i bir şekilde full ettiriyor. Yani şu Jabel'i bir şekilde full ettiriyor arkadaşlar. Yani her yerden parça sağlıyor size Jabel'le ilgili. Jabel'le ilgili hiçbir paket almanızı tavsiye etmiyorum o yüzden. Gamer'de zaten alınacak paketler aşırı kısıtlı. Ücretsiz oyuncu olarak bunları hiç almanızı tavsiye etmiyorum. Paketleri yani. E, Tankımız Howard olacak. Jabel'imiz de arena olacak. Şey pardon. Jabel'imiz de süvari olacak. Bu arada Jabel arenada inanılmaz etkili arkadaşlar. Gerçekten. Yani beni Gen 4, Gen 5'e kadar çok rahat götürmüştü. Ben daha yeni bıraktım Jabel'i kullanmayı. Bayağı etkili. Çünkü alan hasar var. Ve alan hasarını çok sık yeniliyor. Aynı zamanda da rakibi sersemletiyor alan hasarı vurduğu zaman. Onun dışında bir de Queen'imiz var. Queen de pek sevdiğim bir karakter değil aslında ama gerçekten seferberlikte çok etkili bir karakter. Benim çok hoşuma gidiyor. Hem savunmada kullanılabilir yani garnizonda. Çünkü alınan hasarı düşürüyor. Yani aslında şu yetenek de bakın Queen'in verdiği şu yetenek de Howard'ın verdiği bu yetenek birebir aynısı. O yüzden haliyle e, bir garnizona Howard göndermekle Queen göndermek arasında hiçbir fark yok. Bu ikisi o yüzden çok etkili bir karakter. Şimdi bir de tabii hasar artışı var şeyde Queen'de. Seferberlik yeteneklerinden bahsediyorum şu anda. Eee, Bu yüzden de Queen benim için seferberlikte çok etkili olabilen bir karakter oldu her zaman. Şimdi ben Gen 1'de tabii ki de Shark'tan ne geliyor bize? Saul geliyor. Saul kullanmayı hani şu anda aslında ücretsiz oyunculara pek tavsiye ettiğim bir şey değil. Bunun yerine Saul'u kullanmak yerine şimdi ben tabii 5 yıldız yaptım ama benim yaptığım en büyük hatalardan birisi bu oldu mesela. Ben Gen 5, Gen 1'de Saul kullanmak yerine mesela şu anki aklım olsaydı ben ne yapardım? Gen 1'de Saul'u hiç almazdım. Giderdim Elmas'la çark çevirirdim ve Zoe'yi fullerdim direkt. Gen 2 geldiği zaman. Bakın benim hala 5 yıldız olmamış mesela Zoe. Ki zaten bir süre sonra da kullanmama gerek kalmadı zaten. Ben bu Zoe'nin eksikliğini çok fazlasıyla çektim arkadaşlar. Siz böyle bir şey yapmayın tavsiyem. Gen 1'de hiç çark çevirmekle uğraşmayın bu yüzden. Yani Saul için. O yüzden direkt Gen 2'ye zıplayın. Gen 1 için dediğim gibi Howard, Jabal, Queen. Helga opsiyonel. Helga almanızı pek tavsiye etmem. Hani alıyorsanız bile maksimum 4 yıldız yapın derim. 5'e zorlamayın. Ücretsiz oyuncular için Helga çok büyük masraf ve getirisi de o kadar fazla olmuyor. Hele ki arenada inanılmaz çöp bir kahraman. O kadar söyleyeyim. İkinci pişmanlığım da bu olmuştur diyebilirim bu konuda. Gerçekten Helga almak. Arkadaşlar bakın şöyle bir durumdan geldim ben. Bunu da size anlatayım hazır gelmişken.
Ben Gembir kahramanları geldiği zaman oyuna, yani daha doğrusu oyuna başlarken Gembir kahramanları varken bir daha kahraman geleceğini hiç bilmiyordum. Yani size şimdi burada bazı bildiklerimi anlatıyorum ama ben inanılmaz sıfır bilgiyle başlamıştım bu oyuna. Yani hiçbir şey yoktu, hiçbir ön izleme yoktu benim kafamda. Ben bir süre Frozen City oynamıştım. Whiteout'un ilk versiyonunu. Ama orada da Gen 2 gelmeden bırakmıştım zaten. Haliyle ben burada bir daha yeni kahramanlar geleceğini falan bilmiyordum. O yüzden ben Helga almıştım. Niye? Çünkü Helga bakıyordum şeyden daha güçlü. Howard'dan daha güçlü. O zaman Helga alayım bari. Amadeus'u almama gerek yok. Amadeus çok pahalı. Amadeus alamıyorsam bari al- alayım demiştim. Sonra pişman oldum tabii ki de. Hiç de gereksizmiş aslında. O yüzden hoşuma gitmedi. Bu da en büyük pişmanlıklarımdan bir diğeridir aslında. İkincisi demiştim herhalde. Helga o yüzden almanıza gerek yok. Gerek yok. Boş verin. Sallayın. Boşunuza boşa paranızı yakmayın yani. Gen 2 Zoe, Hilde, Marlin. Şu Gen 1 işaretleyelim. Gen 2'ye geldik. Gen 2'de Zoe, Hilde, Marlin alıyoruz. Gen 2'nin bütün kahramanlarına ihtiyacımız var. Yani bu Gen 2 bizim en çok işimize yarayacak kahraman listesi olacak aslında. Zoe zaten ihtiyacımız olan direkt piyade boşluğunu inanılmaz iyi derecede dolduruyor. Zoe'nin şöyle güzel bir tarafı var arkadaşlar. Yeteneklerine baktığınız zaman, yani şunlara bakar mısınız? Bütün yetenekleri hep hasar artışı veriyor. Yani bütün yetenekleri hep agresif odaklı. O yüzden Zoe bizim aşırı derecede işimize yarıyor. Hem ayı avında işimize yarıyor, hem arenada işimize yarıyor. Arena yetenekleri de burada gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Hilde ile birlikte çok iyi kombinasyon yapabiliyorlar yani. E, Sefer yeteneklerinde de çok hasar odaklı. Aşırı derecede hasar odaklı. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor gerçekten Zoe. Biraz bu arada konuşmakta zorlanabiliyorum, kusura bakmayın. Bir sağlık problemi yaşamıştım. O yüzden biraz ara vermiştim YouTube'a. Şimdi geri döndüm diyebilirim. Biraz da mental olarak toparlamam lazım kendim açıkçası. Zoe o yüzden öneriyorum arkadaşlar. Hilde zaten 50-0-50 için bakın hala kullanıyorum ve en çok önem verdiğim kahramanlardan birisidir. Hilde benim çok sevdiğim bir kahraman gerçekten. Hilde'ye bakıyorum. Arkadaşlar Hilde'de bireysel saldırı yapacağım zaman Hilde benim vazgeçilmezim oluyor. Çünkü zaten doğru düzgün süvari kullanmıyorum. 48-4-48 oynuyorum. O yetenekleri sayesinde bana o kadar büyük bir avantaj sağlıyor ki özellikle şu yeteneğine bayılıyorum gerçekten. Benim gerçekten almakta zorlanacağımı düşündüğüm savaşları bile kazanmamı sağlıyor. Eee, Bir de benim kaybımı çok azaltıyor. Saldırırken savunmanızın da bir önemi olduğunu hatırlatayım ben size. Bunu da sakın şey yapmayın arkadaşlar, kafanızdan çıkarmayın. Bir düşmanla çarpışmaya girdiğiniz zaman saldırınız kadar savunmanız da önemlidir. Çünkü hayatta kalmanız lazım. Hilde bunu çok iyi sağlıyor. O yüzden bireysel saldırılar için Hilde'yi kesinlikle elimde tutmam lazım. Hilde'yi nereden alacaksınız? Eee, Hilde şeyden geliyordu. KVK Savaşı'ndan, en güçlü validen, etkinlik kahramanı yani. Bu arada arkadaşlar etkinlik kahramanlarını kazanmak çok daha kolay, emin olun. Çark kahramanı kazanmaktan. Çünkü etkinlik kahramanlarını bir şekilde kazanıyorsunuz parçalarını. Hiçbir şey yapmasanız bile KVK'daki performansınızla bile kazanabiliyorsunuz. Hiçbir etkinliği oynamasanız bile. En kötü en güçlü vali oynarsınız bir kere de olsa. Biraz birikim yaparak. Hilde yine fullersiniz yani. Hiç zor bir şey değil. Marlin de şeyden geliyor. Neydi o? Kahramanlar Salonu'ndan. Ha, Kahramanlar Salonu'ndan geliyor Marlin. Kahramanlar Salonu'ndan geldiği için buna biraz parça ayırmanız gerekecek. Buna biraz yatırım yapmanız gerekecek arkadaşlar. Marlin biraz zorluyor o yüzden. Haberiniz olsun. Ama Marlin Gen 4 hatta Gen 5'e kadar benim kullandığım yegane kahramanlardan birisidir. Marlin'den inanılmaz memnun kaldım. Aşırı memnun kaldım. Şu yeteneklerin hepsi ihtimale bağlı belki ama gerçekten inanılmaz derecede güzel hasar veriyor. Ayıda da beni hiçbir zaman zorlamadı. Her zaman güzel hasarlar vermemi sağladı. Gen 5 Vivian gelene kadar ben hep Marlin'e gittim. Bu benim aşırı işime geldi. Hoşuma gitti o yüzden. Kahramanlar salonundan geldiği için parça almakta biraz zorlanabilirsiniz ama alın. Tavsiyem budur. Marlin'i kesinlikle 5 yıldız yapmaya çalışın. En kötü 4 yıldız. Zoe'yi de anlattık. Tamam, Zoe zaten çarktan geliyor. Onu elmasla alabilirsiniz. Bunu da işaretledik. Sonra Gen 3'e geldik. Gen 3'te ne geliyor? Erik geliyor. Şeyden. Nereden geliyordu bu? Etkinlikten geliyordu galiba. Ne geliyordu başka? Ha, pardon, Yeager etkinlikten geliyor. Tamam. Yeager etkinlikten geliyor.
Kahramanlar salonundan Erik geliyor. Erik de güzel kahramandır bu arada ama bizim işimizde şu an yaramıyor. Bir de ne vardı tabii ki de Çark'tan da Petra geliyor. Petra bizim 50.050'nin kullanabileceği tek rally kahramanı, tek rally süvari kahramanı olacak. Bizim süvari için alacağımız iki tane kahraman var sonuç olarak. Bir Petra, bir de Hilde. Bu kadar. Başka bir şey yok. Hilde'yi bireysel saldırılarda kullanacağız ve savunmada kullanacağız. Petra'yı da sadece rally açarken kullanacağız. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Petra çarktan geliyor zaten. O yüzden Petra'yı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Petra'nın yetenekleri bütün ekibe etki eden tek süvari kahramanı. Bütün ekibe etki ediyor. O yüzden hani süvari, piyade, okçu diye ayırmıyor. O yüzden bu çok bizim işimize yarıyor. Ve tabii ki de rally kahraman dememizin sebebi de özel yeteneğinin seferberlik açıldığı zaman bütün ekibin saldırısını çarpan olarak arttırması. Bu da bir sonraki videomuzun konusu olacak. Hangi istatistikler çarpan etkisiyle hangileri de toplam etkisiyle eklenir? Bunu göstereceğim. Petra'yı da alıyoruz Gen 3'te çarkla. Gen 4'te Alkar. Alkar'ı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten. Alkar'ın yetenekleri gerçekten 50.050 için dizayn edilmiş bir kahraman. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve gördüğünüz gibi de ben yeteneklerini birçok simülasyonda birçok kez denedim, test ettim. Saldırıda aşırı işime yarıyor. Çok fazla katkısını görüyorum Alkar'ın. Eee, Yani giremem dediğim yerlere çok rahatlıkla girebildiğimi fark ettim Alkar'la birlikte. O yüzden inanılmaz işime geldi. Şeyde de işimize yarıyor yani. Neydi? Arenada da çok işimize yarıyor. Biraz agresif bir kahraman. Piyade. Piyadenin arenada biraz daha hani savunma odaklı olmasını isteriz aslında. Bu daha çok işimize gelir. O yüzden Alkar'a arenada arena için 10 üzerinden 6-7 verebilirim ya. Yani mükemmel değil, perfect değil ama ortalama, o bir tık da ortalamanın üstünde diyebilirim hatta. Seferberlik için harika bir karakter. Yani seferberlikten kastım. Yaban haritası savaşı bildiğiniz. Ve savunma kahraman tabii ki de özel yeteneği biliyorsunuz ekiplerin saldırını arttırıyor savunmada. Gen 4'te Alkar'ımızı da aldık. Bu arada Alkar etkinlik kahramanıdır. Ben Alkar için Alkar'ı 5 yıldız yapmak için toplam 180 parça mitik harcadım. Genel mitik parçası. Gerisinin hepsini ya etkinlikten kazandım ya KVK savaşlarından kazandım. Yani neredeyse hiçbir şey harcamadım diyebiliriz Alkar'a. Etkinlik kahramanları çok kolay kazanılıyor arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra Gen 5'e geldik. Eee, Bu arada eğer Gen 4'te Alkar alamadıysanız, eğer yani biriktiremediyseniz Gen 5'te Çark'tan Longfei'yi alabilirsiniz arkadaşlar. O dediğim gibi opsiyonel. Longfei'yi Çark'tan alabilirsiniz. Pek tavsiye ettiğim bir durum değil ama zararınızda da çok olmaz. Yani Longfei'yi ben almadım. Almayı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü benim Alkar'ım var. Yani Longfei'yi almak istiyorsanız Alkar'ı es geçebilirsiniz. Parçam yok, biriktiremem, edemem diyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ama ben yeteneklere baktığım zaman Alkar'ın çok daha üstün olduğunu görüyorum. Ve simülasyonu testlerde yaptığımız zaman da Longfei savunmada bir tık daha öne geçiyor, kabul ediyorum. Ama saldırıda Alkar her zaman daha önde. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada Alkar'la çok rahat savunma yapabiliyorum. Çünkü özel yeteneği savunmacı ekiplere sağlık veriyor. Fakat Longfei ile savunma, tabi burada özel yeteneğini göremiyorum ama savunmada saldırı veriyor. Savunmada saldırı pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben direkt söyleyeyim size. Gen 5'te Vivian var. Longfei yani şu piyade olayını geçtiysek direkt okçuya geliyorum. Vivian eğer alabiliyorsanız kesinlikle alın arkadaşlar. Kesinlikle alın. Alın ve 5 yıldız yapın isterim. Ama yapamıyorsanız en azından 4 yıldız yapın. Vivian arenada resmen tokatlıyor. Gerçekten. Bir tarafa Marlin, bir tarafa da Vivian koyunca alan etkili hasarlarıyla birlikte arenada gerçekten rakiplerinizi çok rahat öldürebiliyorsunuz. Ben inanılmaz memnun kaldım Vivian'dan. Seferberlik yetenekleri de harika gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Rakibin aldığı hasarı arttırması demek, yani rakibi aslında yok etmeye biraz daha yaklaştırması anlamına geliyor. Bu karakteri hem seferberlik katılımcısı olarak kullanabiliyoruz, hem de direkt şeyi açarken bireysel saldırırken çok rahatlıkla kullanabiliyoruz.
O yüzden benim çok işime geldi açıkçası. Ve Vivian'dan inanılmaz memnun kaldım. Vivian'ı zaten ben birçok şeyde test etmiştim simülasyonda. Şimdi açıkçası daha da rahat hani kafam daha rahat bir şekilde alabildim. Ve direkt zaten alır almaz da fullledim burayı. Hatta bunu canlı yayında fulllemiştim. Zaten donanımları da direkt okçu odakla gittiğim için donanımlarını da fulllemiştim. Ee, Ben çok memnun kaldım Vivian'dan. Direkt Vivian ben e, bir daha şu oyunu baştan oynamaya başlasam yine Vivian alırım yani. Hiç sekmez. Gen 6'ya geçtik peki. Gen 6'da da Yenk arkadaşlar kesinlikle almanız gerekiyor Yeng'i. Yani Vivian'ı alamıyorsanız es geçin derim. Ama Yeng'i alın abi. Yenk tartışmasız. Kesin. Başka şey yok abi Yeng'in. Yenk kesinlikle almanız lazım 50-0-50 için. Yenk önemlinin de önemlisi. İnanılmaz bir hasar potansiyeli var. İnanılmaz. Hem Vivian'ı hem Yenk alırsanız daha da iyi bu arada. Gerçekten. Tavsiye ederim. Şeyde piyade de Triton opsiyonel. Henüz Triton'un simülasyonuna başlamadım. Simülasyona eklenmedi henüz. Kesin ve emin olduktan sonra Triton hakkında konuşacağım. Ben şeylerle ilgili birkaç rapor gördüm. Triton oynanabilir, güzel. Karizmatik de bir karakter aslında. Hoşuma da gitti yani. Gerçekten çok iyi tasarlamışlar. Bir de Kahramanlar Salonu'ndan geliyor. Kahramanlar Salonu'ndan gelen piyadeler de hep böyle güzel oluyor açıkçası. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok işlevsel oluyor. Triton alınabilir belki bilmiyorum. Emin değilim. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yetenekleri de hoşuma gitti. Birkaç raporda da çok iyi iş yaptığını gördüm. Onun dışında bir şey söyleyemeyeceğim ama Yenk kesinlikle alınacak. Yenk ne? Okçu. Gen 6'nın okçusu. Triton da Gen 6'nın piyadesi. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gen 1 ile 6 arası diyeyim. Gen 1-5 arası diyeyim de Gen 6 şu anda teoride kalıyor çünkü. Gen 1-5 arası söyleyeceklerim bu kadar. Hani yapabilirseniz arkadaşlar buraya kadar en azından şeyleri, kahramanları bu şekilde dizayn edebilirseniz çok faydası olacağınızı görüyorum. Yani en azından şey yapmayın yani mesela pek yatırımınız yok ama 50-20-30 gidiyorsunuz. Yapmayın abi bunu. Hani bu size zarar olur. Yapacaksanız da çok verim alamayacağınızı ben size söyleyeyim. Ya da ne bileyim 50-20-30 yerine bir de 60-40-0 oynayanlar var. Onlar mesela Gen 6'da büyük bir güç patlamasına ulaşacaklar. Ama o kadar yani. Daha fazlasını kazanamayacaklar. Daha fazlası olmayacak. O yüzden kendinize çok kasmayın o konuda. 50-0-50 hem sizi rahatlatır hem de girdiğiniz yeri yıkmanızı, yakmanızı sağlar. O yüzden tavsiyemdir yani 50-0-50 oynamanız ve kahramanları da bu şekilde dizmeniz tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım devam videolarında da gelir mi gelmez mi ondan da emin değilim. Bir sağlığımı toparlarsam iyice o zaman devam edeceğiz. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.